İnsanlığın iftihar tablosunun doğumu, topyekün insanlığın da yeniden doğumu sayılır. Ona kurban olayım. Onun şereflendireceği güne kadar akın karadan, gecenin gündüzden, gülün de dikenden farkı yoktu. Dünya adeta umumi bir matemhane, varlıkta tıpkı bir kaostu. Onun eşyanın yüzüne çaldığı nur sayesinde zulmet ziyadan ayrıldı, geceler gündüze kalp oldu. Kainat kelime kelime, cümle cümle, fasıl fasıl okunur bir kitap haline geldi ve her şey adeta yeniden dirildi ve gerçek değerini buldu. Evet, onun yeryüzünü şereflendirmesi kainat çapında bir vaka ve yer gök adına en büyük bir hadis olduğu gibi aynı zamanda insanlığın da yeniden dirilişi sayılır. O elindeki cihanları aydınlatan o nur efşan mesajıyla dünyayı yeniden göklere göre tanzim edeceği, varlığın perde arkası hakikatlarına tercüman olacağı, eşya ve hadiselere yeni tefsir ve yeni yorumlar getireceği güne kadar varlık bütünüyle manasız, ruhsuz, birbirinden kopuk ve birbirine yabancı gibiydi. Cansızlar adeta abesler resmi geçidinde birer figür, canlılar natürel seleksiyonun dişleri arasında ve her gün başka bir ölüm anında, bu kara yalnızlıkta insanlar ise her an başka bir ayrılıkla inleyen birer yetim, birer mazlum, birer mağdur vaziyetindeydi. Onun neşrettiği nur sayesinde birdenbire karanlıkların büyüsü bozuldu. Şeytanlar bozguna uğradı ve dalaletler gidip gayyayı boyladı. Eşyanın mahiyeti değişti. Tahripler tamire dönüştü. İnkırazlar da onarım hazırlığı şekline girdi. Dünya üzerindeki konup göçmeler, gelip gitmeler birer resmi geçit halini aldı. Doğumlar birer toy düğün, ölümler de birer şebi arus oldu. Zifaf gecesi demek, Allah'a kavuşma. Onun ışığı başlarımızı okşamaya başladığı günden itibaren ruhlarımızda ebedi yok olmanın tesiri kırıldı. Hicranla çarpan sinelere dost ikliminden muslat muştuları geldi ulaştı. Bütün bir insanlık olarak biz hepimiz onun gönüllerimizi üfledi hayat sayesinde kendimizi idrak edip eşya ile münasebete geçebildik. Özümüzdeki cevherleri değerlendirip benliğimizdeki sonsuzluk buğdunu sezebildik. O olmasaydı ne ruhumuzdaki bu derinlikleri kavrayabilir, ne de kabirden geçip sonsuzluğa uzayan bu yolu ve bu yolculuğu bu kadar şirin görebilirdik. Gönüllerimize aşk ve heyecan salan O, gözlerimizde ışıklar çalan O ve bizleri ebedler ülkesine seyahate hazırlayan da yine O'dur. O bu uzun ve sırlı yolculukta bulunduğumuz sahil itibariyle bizim için bir kaptan ve rehnuma, varacağımız alem itibariyle de bir mihmandar ve şefaatçi ise bizim de ona karşı bir kısım sorumluluklarımız vardır. Ve bu mevzuda lakayt kalmamız mümkün değildir. Ama ne gariptir ki bizler asırlardan beri bu ışık insan ve onun nurlu mesajına karşı hep lakayt kalmışızdır. Lakayt kalmak bir yana çok defa saygısız davranmışızdır. Vaka dar bir dairede ve belli ölçüler içinde merasim türünden bir mevlid, birkaç paket şeker ve birkaç şişe güllapla, bazen birkaç ses sanatkarı ve birkaç ilahiciyle veladeti teslim etmiştir. Onunla irtibatımızı ortaya koymaya çalışmışızdır. Ama bunlar katiyen onun büyüklüğüyle orantılı olmamıştır. Orantılı olmak şöyle dursun, onun kapı kullarına gösterilen saygı ve ihtiram seviyesine bile ulaşmamıştır. Hele Hz. Mesih'in doğum günü veya şöyle böyle onunla alakalı gösterilen Noel Paskalya veya daha başka yortu ve karnavallar seviyesinde bir neşe ve cuşişin yaşanması katiyen söz konusu olmamıştır. Bu mevzuda yapılması teklif edilen şeylerin efali mükellefin arasında yeri olmadığı muhakkak. Kimse de böyle bir iddiada bulunamaz. Ancak acaba bu kutlu doğumu onun nur efşan mesajı adına daha derince, daha içten ve daha ciddi olarak değerlendiremeyiz mi? Hz. İsa ile alakalı günler
Halkı Hristiyan olsun olmasın hemen her ülkede adeta neşe, sevinç kıyametleriyle kutlanır. Haftalarca hatta aylarca her mahfilde sözler, muhavereler hep o istikamette cereyan eder. Her tarafı onun adına tebrikler, hediyeler yağar. Hediye ve tebrik taatisi o günlerin postanelerin biricik işi haline gelir. Telefonlar sürekli onun namına zil çalar. Ahizeler onun namına konar kalkar. Dört bir yanda kandiller onun namına süslenir. Çarşı pazar renklerle, ışıklarla kahkaha atar. Evler bir arı kovanı gibi ona ait duygularla uğuldar. Mabetler ona ait neşidelerle inler. Ve her gece adeta şehrainler gibi büyüleyici ve baş döndürücü olarak geçer. Gerçi bu karma karışık karnavallarda çoğu kimse ne yaptığını bilmez. Ve neden çoğu maskaralık olan bu işlerin içine girdiğini fark edemez. Ama yine de o günleri her saat ve her dakikası ile dini bir vecd içinde ve ne yaptığının şuurunda olan bir sürü insan vardır. Ne olursa olsun Hz. Mesih'e ait gün ve geceler o kadar insanlığa mal olmuştur ki bilerek bilmeyerek herkes kendini o acip törenler içinde bulur. İbadet, eğlence veya maskaralık Hristiyanlarla aynı duyguları paylaşır, aynı hislerle yatar kalkar, hatta çam çınar devirir, hindi parçalar, şampanya patlatır ve kör kütük sarhoş olup sokaklara dökülür. Mübeccel veladetin böyle eğlenceli, cümbüşlü kutlanmasını ve mübarek İslam dininin de bir karnavala çevrilmesini ne biz ne de başkası arzu etmez. Zaten bunu yapmaya da kimsenin gücü yetmez. Ancak yalancı ve riyakar bir dünyanın koskocaman insanlık alemini nasıl bir ifal ağına aldığını gördükçe neden acaba İslam dünyası aynı zamanda kendi veladeti de sayılan Rebül Evvel'le gelen Nevruz-u Sultani'yi ve o günle gelen insanlığın kurtuluşunu aynı heyecan, aynı cuşiş içinde tesis etmez diye hayıflanıyor ve kendi kendimizi sorguluyoruz. Yukarıda serdedilen mülazalardan Seyyidina Hazreti Mesih ve arkasındakileri tezyif manası çıkarmamalıdır. Biz Müslümanlar Hazreti İsa'ya karşı saygımız sonsuz olduğu gibi onun getirdiği mesajın bugünkü Batı medeniyetinin önemli bir rüknü olduğunda da şüphemiz yoktur. Evet, tarihçilerin ve medeniyet felsefecilerin ifade ettikleri gibi eğer Hz. İsa onun getirdiği ruh ve mana olmasaydı Batı medeniyeti hiçbir zaman vücut bulmazdı. Zira onun bir esası Grek düşüncesi, matematik düşünce, diğer bir esası Roma hukuku olduğu gibi önemli bir rüknü de gerçek manasıyla Hristiyan dinidir. Şu hususta önemli kaydetmek icap eder ki eğer insanlığın medarı Fahri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun nurlu mesajı olmasaydı İslam medeniyeti olmazdı. İslam medeniyeti olmayınca da Batı uygarlığı doğmazdı. Evet, eğer İslam o yumuşak, o müsamahakar, o sımsıcak, o ilmi açık ve tefekkürü ödüllendiren semavi renkleriyle Batı yamaçlarında tüllenmeseydi ve eğer 10. asırdan itibaren İslam alimleri ve bu arada Türk düşünürleri Greko-Latin kültürünü Avrupa'ya taşıyıp Avrupalılara tanıtmasalardı Batı hala Orta Çağ'ı yaşıyor olacaktı. Zaten matematik, fizik, kimya, astronomi, hendese ve tababet gibi ilim dallarının doğulu ve İslam alaşımlı olduğunda kimsenin şüphesi yoktur. Bizim dünyamızda medeniyet adına her şeyi batılı görmeye kendini şartlandırmış bir kısım müstagripler kabul etmeseler bile Batı medeniyeti halihazırdaki yerini alabilmesi ve modern şekliyle var olabilmesi için Hz. Mesih'ten sonra tam 6 asır daha bekleme mecburiyetindeydi. Bekledi, İslam'la karşılaştı. Bu karşılaşmayı tam değerlendiremedi veya değerlendirmedi. O ayrı mesele. Ama ondan mutlaka müteessir oldu, çok yararlandı ve geleceğini onun ışığında dizayn etti. Evet, Batı, İslam medeniyetine esas teşkil edecek olan prensipleri benimsemese bile ondan alıp değerlendirdiği ve bu arada İslam'ın ona tedavi ettirdiği pek çok şey vardı. Ve bunlar yeni Batı kafası ve yeni Batı düşüncesinin teşekkülünde tahminler üstü tesir icra etmişlerdi. Bu itibarla diyebiliriz ki acipten
Dünya neye malikse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret Mehmet Akif. Asırlar var ki topyekün insanlığın medyunu bulunduğu bu zatı kendi kâmeti kıymetine uygun bir veladet günü, veladet haftası, veladet ayı ile tesid edemedik. Tesid etmek bir yana, onun kapı kullarına gösterilen alaka ölçüsünde ona karşı tazimde bulunamadık. Aylar, yıllar ve asırlar boyu onun için şehrainler tertip edilse, her gece onun için yüzlerce binlerce neşideler söylense, yine onun hakkı ödenemez ve onun için bir şeyler yapıldığı söylenemez. Ne var ki sultana sultanlık, gedaya da gedalık yaraşır düşüncesinden hareketle, hiçbir şey yapmamaktansa, az dahi olsa mümkün olanı yapmak daha iyidir diyor ve Ebedi Risale Sempozyumu gibi konferansların her sene ayrı bir ülkede icra edilmesini ve belli bir zaman diliminin bu işe tahsisini ve mümkünse önümüzdeki yılın tabii onun dünyasında sadece ona bir yıl tahsis etmenin de nedenli bir cimrilik ve vefasız olduğu ruhlarımızda duymanın ezikliği, arı ve hicabıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yılı olarak ilanını teklif ediyoruz diyoruz.